Herkese merhaba. Bugün masamızda öyle bir kitap var ki Anatole France'dan Tanrılar Susamışlardı. Bu kitap o büyük ideallerin nasıl birer canavara dönüşebileceğini, en saf vatanseverliğin nasıl bir fanatizme evrilebileceğini anlatıyor. Gelin hep beraber bu devrimci klasiğin içine dalalım. İşte her şey bu kapakla başlıyor. 1912 yılında yayımlanan bu güçlü roman bizi alıp tarihin en çalkantılı dönemlerinden birine götürüyor. Nereye mi? Fransız devriminin en kanlı günlerine, yani o meşhur terör dönemine. Ve işte dönemin ruhunu özetleyen o slogan. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ya da ölüm. Bakın bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Bu resmen bir ultimatom. Yani diyorlar ki Cumhuriyet'in idealleri uğruna her şeyi ama her şeyi feda ederiz. Ölüm bile bir seçenek. Bu kararlılık insanın tüylerini diken diken ediyor değil mi? Peki bu fırtınanın tam ortasında kim var? Karşınızda Evariste Gamelin. Kendisi genç, idealist bir ressam. Hani o meşhur ressam Jacques-Louis David var ya, işte onun öğrencilerinden. Devrimden önce Gamelin de herkes gibiydi, sıradan konuları çiziyordu. Ama şimdi fırçasını tamamen Cumhuriyet'in hizmetine adamış ateşli bir vatansever. Şimdi bakın, bu karşılaştırma Gamelin'in dönüşümünü o kadar net gösteriyor ki, devrimden önce ne çiziyormuş? Yorgun oklar, uçan kuşlar, sevinç düşleri, yani romantik, pastoral şeyler. Peki ya devrim sonra? Cumhuriyet erdemleri, tiranlık hidrasını öldüren Herkül. Gördünüz mü? Sanat artık onun için bir propaganda aracına dönüşmüş. Tamamen sert, alegorik, mesaj dolu tablolara geçmiş. Gamelin bu davaya adanmışlığı o kadar ileri bir seviyede ki, gündelik hayatın en basit şeylerini bile devrimin ruhuyla doldurmak istiyor. Mesela son projesini biliyor musunuz? Yeni bir iskambil destesi tasarlamak. Ama bu destede krallar, kraliçeler yok. Onların yerine ne var? Deha, özgürlük, eşitlik. Bu aslında eski rejimin tüm izlerini silme arzusunun küçük ama çok güçlü bir sembolü. Şimdi Gamelin'in kişisel dünyasından bir anlığına çıkalım ve 1793 yılının Paris'ine şöyle bir bakalım. Şehir adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda devrimci bir coşkuyla kaynıyor, diğer yandaysa korkuyla titriyor. Çünkü Cumhuriyet pamuk ipliğine bağlı, her an yıkılabilir. Durumun ne kadar vahim olduğunu şu kabloya bakınca anlıyorsunuz. Cumhuriyet, kelimenin tam anlamıyla her taraftan kuşatılmış. Düşünün, en iyi ordunuz Mayncia'da kuşatılmış, Valenciennes abluk altında. Ülkenin en büyük şehirlerinden Lyon, Paris'e başkaldırmış, sınırlarınız delik deşik edilmiş ve tüm bunların ortasında Paris, beş parasız, açlık içinde ve Avusturyalıların namlusunun ucunda. Yani tam bir ölüm kalım savaşı veriliyor. İşte böyle bir çaresizlik ortamında Gamelin gibi devrime canı gönülden inananların zihniyeti de tam olarak böyle şekilleniyor. Duyduğunuz gibi hain Kastin, kellesini giyotine verecek diyor. Yani her yenilgi bir ihanetin sonucu, her başarısızlığın arkasında bir hain var. Paranoya ve intikam arzusu vatanseverliğin bir parçası haline gelmiş durumda. Tabii ki Paris'teki herkes Gamelin gibi düşünmüyor. Zaten romanın güzelliği de burada. Bize devrimin yarattığı bu kaosa farklı farklı tepkiler veren bir sürü karakter sunuyor. Gelin şimdi bu bölünmüş Paris'in diğer seslerine bir kulak verelim. İlk sesimiz pragmatik tüccar Jean Blaise'den geliyor. Ne diyor? Devrim sıkıcı bir konuya dönüştü, insanlar artık lafını dahi duymak istemiyor. Onun için devrim, işleri bozan, ticareti durduran, kısacası halkı yoran, can sıkıcı bir mevzu. O ideallerle değil, cüzdanının doluluğuyla ilgileniyor. Diğer yanda ise bambaşka bir karakter var. Maurice Brotteaux. Gözden düşmüş, her şeyini kaybetmiş bir aristokrat. Ama o kin gütmüyor. Kukla yapıyor ve yaptığı kuklalar üzerinden hayata çok daha felsefi, stoik bir yerden bakıyor. Sanki insanlığın bu büyük trajedisini bir kukla oyunu izler gibi izliyor. Ve son olarak belki de en gerçekçi ses. Gemelli'nin kendi annesinin sesi. İnsanlar asla eşit olmayacak. Bu imkansız. Daima şişmanlarla zayıflar bulunacak. O, büyük ideallerin karın doyurmadığını bilen, gündelik hayatın ve açlığın acı gerçekleriyle boğuşan sıradan insanın sesi. Eşitlik gibi soyut, büyük laflar ekmek derdinin yanında bir anda anlamsızlaşıyor. İşte bu kadar karanlık, bu kadar siyasi bir atmosferin tam ortasında hikayenin duygusal kalbine geliyoruz. Gamelin'i o katı fanatizmden belki de uzaklaştırabilecek tek güce, aşka. Ve o aşkın adı Elodie Blaise.
Hatırlıyor musunuz o kinik, pragmatik tüccarı? İşte Elodie onun kızı. Ama babasının tam tersi. Tutkulu, zeki, hayat dolu bir kadın. Gamelin'le Elodie arasındaki bu ilişki, kahramanımızın o sarsılmaz görünen ideallerini ve sadakatini en zorlu teste tabi tutacak. Ve işte aşklarının doğrulandığı o an. Elodie'nin o hassas sözleri. "Sizi sevdiğimi fark etmediniz mi sevgili dostum?" Bu sözler, Gamelin'in o katı politik kimliğinin arkasındaki insana bir umut ışığı yakıyor sanki. Belki de, evet, belki de devrimden daha önemli bir şeyler vardır hayat. Onların ilişkisi adeta Paris'in o kanlı sokaklarından bir kaçış gibi. Birlikte parklarda buluşuyorlar, Gamelin'in mütevazi atölyesinde vakit geçiriyorlar. Elodie, Gamelin'e sadece aşkı değil, aynı zamanda siyasi saplantılarının dışında kocaman bir dünya olduğunu da hatırlatıyor. O anlar için sanki insanlık o acımasız ideolojiye karşı bir anlığına galip gelmiş gibi görünüyor. Ama bu umut anı ne yazık ki kısa sürüyor. Şimdi hikayenin en kritik, en can alıcı dönüm noktasına geliyoruz. Gamelin'in devrimci zihninin kişisel hayatıyla, aşkıyla çarpıştığı o korkunç ana. Her şey Elodie'nin tamamen insani ve dürüst bir niyetle attığı bir adımla başlıyor. Yeni aşkına karşı dürüst olmak istiyor ve geçmişini ona açmaya karar veriyor. Ne kadar masum, ne kadar normal bir durum değil mi? Ama bu basit itiraf, Gamelin'in ideolojik filtresinden geçince dehşet verici bir şeye dönüşecek. Şimdi Gamelin'in tepkisinin nasıl adım adım bir çığ gibi büyüdüğüne bakın. Birinci adım, Elodie geçmiş ilişkisini itiraf ediyor. İkinci adım, Gamelin hemen adamın kim olduğunu soruyor. Üçüncü adım, Elodie adamın Fransa'dan ayrıldığını söylüyor. Ve dördüncü adım, işte zihnin koptuğu an. Bir mülteci. Ve beşinci adımda artık tamamen siyasi bir yargıya varıyor. Bir soylu. Gördünüz mü? Elodie'nin kişisel bir anısı, onun zihninde saniyeler içinde politik bir suçlamaya dönüştü. Zihni artık özgür değil, ideolojisinin bir hapishanesi olmuş durumda. Ve işte tam bu noktada romanın o güçlü başlığının anlamı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Tanrılar susamışlardı. Peki kim bu tanrılar? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi o yüce ideallerin ta kendisi. Roman diyor ki bu idealler o kadar mutlak hale gelir ki tıpkı antik çağların tanrıları gibi tatmin olmak için insan kurban etmeyi, kan akıtmayı talep etmeye başlarlar. Sonuç olarak Gamelin'in kişisel trajedisi aslında devrimin de trajedisine bir ayna tutuyor. Bu, fanatizmin en temel, en insani duyguları bile nasıl yok edebileceğine dair zamansız, evrensel bir uyarı. Soyut bir erdem uğruna somut bir insanın hayatı, bir aşk, bir merhamet duygusu hepsi feda ediliyor. Ve bu analizimizi kitabın tam da kalbine dokunan o can alıcı soruyla bitirelim. Yüce idealler susuzluklarının giderilmesini talep ettiğinde o kana akan kim olur? Anatole France'ın 100 yıl önce sorduğu ve ne yazık ki bugün hala geçerliliğini bir gram bile yitirmemiş olan soru işte bu.